Evet efendim, programımız son hızla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Theta Healing eğitmeni ve uygulayıcısı Esra Pelitoğlu. Hoş geldiniz Esra Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. Sağ olun. Siz Hoş nasılsınız? geldiniz Esra Hanımcığım. Hoş buldum. Theta Healing çok enteresan. Birçoğumuz da bilmiyordur büyük ihtimal. Peki bu Theta Healing nedir Esra Hocam? Theta Healing bilinçaltı dönüşüm tekniğidir baktığınızda. Derin meditasyon halidir. Tekniğin kurucusu Vianna Stibal kendi hastalıklarını ve bir takım sorunlarını bu teknikle dönüştürdükten sonra dünyaya tekniği öğretme ve duyurma kararı almıştır. Günümüzde 152 aşkın ülkede uygulayıcılığı olan 10 ülkede eğitmenlik eğitimleri verilen uluslararası bir tekniktir. Kişilerin bilinçaltındaki negatif duygu ve inançları bu teknikle dönüştürerek, onlara hizmet etmeyen inançları dönüştürerek aslında hayatı daha kaliteli yaşamalarını sağlayan bir tekniktir. Hocam biraz örneklerle anlatır mısınız? Yani şimdi bu söylediklerinizden çok bir şey çıkaramayabiliyoruz. Ne yapıyor Theta Healing? Evet. Nasıl çalışıyor? Theta Healing şöyle çalışıyor. Aslında bizim hayatımızın büyük bir kısmını bilinçaltı oluşturuyor. %90'lık, %95'lik bir kısmını bilinçaltı kayıtlarımız yönetiyor. Biz bir karar verdiğimiz zaman bilinçli aklımızla verdiğimizi, zihnimizle verdiğimizi düşünürken aslında bilinçaltımızla bu kararı vermiş oluyoruz. Burada kişilerin bir takım olumsuz, negatif kayıtları olabiliyor. Kişi kendini korumak için bazen kendinden değil ama işte atalarından, anne ya da babasından, kolektiften ona aktarılan inançları olabiliyor. Bu inançları dönüştürdüğümüz zaman kişilerin de hayatında farklı yansımalar oluyor. İşte hiç değer görmemiş olabiliyor, para inancını hiç yaşamamış olabiliyor ya da işte sevgi acıtır inancı, para kirlidir inancı, bu takım bunun gibi kayıtlı inançlarını dönüştürdüğümüz bir tekniktir. Yani aslında kişinin kendisinde yaptığı bir takım tabuları kırma tekniği diyebilir miyiz? Evet, aslında bilinçaltını bu şekilde uyardığımız, farkındalık yarattığımız bir tekniktir. Mesela ben çok enteresan biraz farklı bir şeyden bahsedeceğim ama ben yıllarca işte motosiklete binmekten korkardım, bisiklete binmekten korkardım. İşte hekim olduğum için işte elim kırılır, düşerim. Bunu bir tabu yaptım aslında. Bir türlü binemiyorum, bir türlü korkuyorum, sürekli korkuyorum. Siz Theta tekniğiyle, Theta Healing'le bu benim korkularımı yenebiliyorsunuz, doğru mu? Evet, yenebiliyoruz. Bu belki size ait bir korku olabilir, çocukluğunuzda oluşturdunuz. Belki gerçekten bir motordan düştünüz veya sadece bir filmde, çizgi filmde bunu izlediniz küçükken. Ya da size ait değil ama anne ya da babanızın yaşadığı motosikletle veya o tarz bir şeyle ilgili bir korku. Bazen de gerçekten korkuların altından çok değişik sebepler çıkabiliyor, fobilerin altından. Bir danışanımda mesela kedi fobisine çalışmıştım. Dayısının ölümü çıkmıştı. Çok farklı şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Hani orada motosiklet korkunuz tamamen o motosikletten gelmeyebilir. Belki başka bir bilinçaltı koduyla onu tetikliyor olabilir. Bu şekilde çalışmalarla derin kazma dediğimiz bizim teknikte kazma yöntemlerimizle karşılıklı konuşarak bilinçaltı kayıtlarına ulaşıyoruz ve bu şekilde kişi de dönüştürebiliyoruz. Peki Theta Healing ile inanç değişikliği yapılabilir mi? İnanç değişikliği yapılabiliyor. İnanç değişikliği dediğimiz şey gene az önce bahsettiğimiz gibi anne babamızdan, atalarımızdan, belki kolektiften ya da kendimizi korumak için oluşturduğumuz aslında inançlar. Bilinçaltımız aslında bize orada kötülük yapmak için bu inançları kaydetmiyor. Bizi korumak amacıyla işte motosiklete binersen düşersin inancıyla kaydediyor bunları. Bir çocuk mesela örneğin bir çocuğu ele alalım. Annesi ona şiddet uyguluyor ve her seferinde geriye dönüp ona sarılıyor. Bunu onun iyiliği için yaptığını söylüyorsa o çocukta sevgi acıtır inancı oluşuyor. Bu çocuk ilerleyen yaşlarında, büyüdüğünde, ergen ya da yetişkin olduğu zaman ilişkilerinde hep o acıyı kendisine çekiyor ve bunu normal olarak kabul ediyor. Bazen fiziksel şiddet görüyor ya da sözleriyle şiddet gösteren partnerleri oluyor ama onu o şekilde kabul ediyor, doğal olduğunu düşünüyor. Biz bu inancı bulup da dönüştürdüğümüz zaman aslında anda dönüşümlere şahit olabiliyoruz. Biz zaten seanslarda kinesoloji dediğimiz kas testiyle bunu uygulayarak kişilerin de o dönüşümü orada seansta şahit olmalarını sağlıyoruz. Peki Esra Hanım, Theta Healing his yüklemesi nedir? His yüklemesi dediğimiz şey de aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesi. İşte evet dersek olur mu? Sosyal medyada yayınlıyoruz biz his yüklemelerini. Aslında o da şöyle bir şey.
Bir farkındalık ve uyanış, bilinçaltımızı uyarmamız için, işte farkındalık oluşturmamız için söylediğimiz kodlar gibi böyle küçük olumlamalar, olumlu cümleler. Bizler eğer bir hissi bilmiyorsak, bir duyguyu bilmiyorsak hayatımıza çekme şansımız yok. Zaten bilmiyoruz, enerji alanımıza dahil edemiyoruz. Biz bu his yüklemelerini kişilere yaptığımız zaman kişilerin o enerjileri, o hisleri tanıyor. Yani kişi hiç zenginliği yaşamamışsa, hiç sevilmemişse, hiç değer görmemişse bu hisleri bilmiyor. Ama bu hisler ona yüklendiğinde, kodlandığında bilinçaltı uyanıyor, reseptörleri canlanıyor, hücreleri o hissi tanıyor ve o hissi artık enerji alanlarına dahil etmeleri çok kolaylaşıyor. Bu şekilde his yüklemeleriyle de çok güzel dönüşler alıyoruz. Tabii ki kişilerde derin blokajları yoksa. Aslında bizim biraz önce söylediğimiz inanç değişikliği o derin blokajlar ve kök inanç değişikliği. Teknikte inanç değişikliği olarak geçiyor ama özünde bizim bilinçaltımızdaki bu negatif kodlar. Peki bunlar seans gibi mi? Evet, seans şeklinde seans yapabiliyoruz. şeklinde gidiyor. Peki Evet. kaç seans sürüyor bir hastalık? Ya da kaç seans aralıklarla gidebiliyoruz? Evet, aslında şöyle, biz bir seansta bile bir takım dönüşümleri görüyoruz. Birden fazla kök inanç dönüştürebiliriz. Ama kişiler şunu bilmeli, hiçbir hastalık, hiçbir sorun bir günde oluşmadı. Bazen bu dönüşümler hani bir seansta değil de birkaç seans da sürebiliyor. Genelde 1 veya 3 seans arası yapıyoruz. Seans süreleri zaten 1-1,5 saat arasında oluyor. Ama ilk seanstan sonra zaten hayatlarındaki dönüşümü gözlemlemiş oluyorlar. Sonrasında da derin blokajları temizlenmiş oluyor. Theta Healing'in şöyle iyi bir yanı var. Bazen biz başka bir inançla çalışırken onu tetikleyen bir başka inancı da değişmiş oluyor. Kişi onu yaşarken hayatında görüyor zaten. Oradan da bonus almış gibi bir şey oluyor. Evet, biraz öyle oluyor. Peki Theta Healing ile NLP aynı şey mi Esra Hanım? Hayır, değil. NLP başka bir teknik. Theta Healing tamamen bilinçaltıyla çalışan, derin meditasyon, dua hali diyebileceğimiz bir teknik. Hipnozla bir ilişkisi var mı? Yani hipnotik bir işlem Yok, mi aslında? aslında yok. Hipnoz da aslında bilinçaltı çalışan Evet, bir yöntem. hipnoz da öyle. Aslında şöyle, biz orada işte olumlamalar, kodlar göndererek, evet kişi o kodları aldığı zaman belki hipnoza yakın oluyor. Hani onları hayatına, ya o medite halinde aslında insanlar o Theta Healing'in bilinçaltına girişin en yakın yolu zaten teta frekansı. Teknik de adını buradan alıyor. O medite haldeyken, Theta Healing'de artık o moda girmişken, çünkü Theta Healing uykuyla uyanıklık arasında ilk rüya dönemi diyebileceğimiz dönemdeki o ince çizgi. O çizgideyken çok fazla medite oluyor ve o yüzden çok çabuk değişebiliyor. Evet, hipnoz gibi düşünebilirsiniz ama hipnoz değil. Peki şunu soracağım, merak ettiğim için soruyorum. Toplumsal olarak Theta Healing yapılabilir mi? Bazı şifa yöntemleri var. İşte anne karnı şifası dediğimiz. Bunları toplu çalışma halinde yapabiliyoruz. Ama normalde her sorun kişiye özel, her problem kişiye özel olduğu için kişinin hikayesini dinleyerek yönlendirmek en güzelidir her zaman. Kişinin istemesi mi gerekiyor yoksa siz istemede de yapabilir misiniz? Hayır, istemesi gerekiyor. Özgür irade yasası gereğince kişiler istemeden biz hiçbir şey yapamıyoruz. Yani izinsiz his yüklemesi bile yapamıyoruz. Yani o görüyorsunuzdur bazen sosyal medyada evet yazarsanız işte falan. Evet yazmazlarsa, yani kişi izin vermezse özgür iradesiyle yüklenen şeyi bilmek zorunda çünkü. Biz hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayız. Peki kötü niyetli bir insan bize böyle bir uygulama yapabilir mi? Yapamaz. Yani, Yapamaz. Sadece Theta Healing'in koşulsuz sevgi gönderebiliriz. İzinsiz olarak bir kişiye gönderebileceğimiz şey sadece koşulsuz sevgidir. Onun dışında hiç kimse, hiçbir teknikte zaten bu yoktur. Theta Healing'de de öyle. İzinsiz bir şey yapamaz. Tabii günümüzde her tekniği kötüye kullananlar olduğu için o kısmına bir şey söyleyemiyorum. Ama normalde özgür irade yasası olmadan bir his bile yükleyemezler. Çünkü sizin zaten bilinçaltınız onu duymalı. Duymadan ya da okumadan, hatta biz şey diyoruz, sesli okuyun, işte içselleştirerek okuyun yazdıklarımızı. Diğer türlü zaten bilinç altınız da kabul etmeyecektir bunu.
Seanslar illaki yüz yüze mi olmalı yoksa online'dan da yapılabiliyor mu? Online'dan yapılabiliyor. Zaten pandemi nedeniyle çoğu seansı artık online'dan yapıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler Esra Hanım. Çok Ben değerliydi teşekkür hepsi. ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür Bugün ederim. bizlerle Theta Healing eğitmeni ve uygulayıcısı Esra Pelitoğlu bizlerleydi. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.